Merhaba dostlar, bu videoda her bütçe için alınabilecek en iyi tabletlere yakından bakacağız. Her zamanki gibi herhangi bir sponsorluk yok. Benim almayacağım, önermediğim hiçbir tablet bu listede olmayacak. O yüzden içiniz rahat olsun. Bu tabletlerin hepsinin de en ucuz, güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Sizce bu serinin devamı fiyatlar değiştikçe, yeni modeller geldikçe ara ara güncelleyelim mi? Güncelleyelim diyorsan videoyu hype edip beğenip abone olup zil açmayı unutma. Serinin devamı tamamen size bağlı. Açıkçası tablet piyasasına genel anlamıyla baktığımda uygun fiyatlı, aldığınızda uzun ömürlü kullanabileceğiniz mantıklı bir tablet istiyorsak bütçemiz minimum 9.000 olmalı ve 40.000'e kadar çıkacağız. Şimdi alınabilecek en ucuz tabletimizle başlayalım. Burada Redmi Pad 2'yi görüyoruz. 11 inç QHD Plus IPS bir panel burada kullanılmış. Tabii ki bu ekran 90 Hz tazeleme hızıyla beraber geliyor ve 600 nit maksimum parlaklığa çıkabiliyor. Ekranda renkler, canlılık muazzam seviyede. Bu fiyat bandını düşündüğümde ekran kalitesi olarak açık ara en iyi tablet. Donanım olarak da yine bu fiyat bandının en güçlü işlemcilerinden MediaTek Helio G100 Ultra'yı görüyoruz. 8 GB RAM, 256 GB depolama ile birlikte geliyor. PUBG, Call of Duty Mobile gibi oyunlarda en düşük ayarlar 60 FPS, yüksek ayarlarda da 40-45 FPS'i rahatlıkla görüyoruz. Açıkçası bu fiyat bandında oyun deneyimi olarak da en iyi tablet diyebilirim. Kameralardan çok bir beklentiniz olmasın. Bu fiyatlarda bir tablete göre yine de ideal diyebilirim. 9000 mAh batarya ve 18 Watt hızlı şarj desteğine sahip. Kutu içeriğinden bu adaptör de çıkıyor. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.3'ü görürken Android 15 ve HyperOS 2.0 ile birlikte geliyor. Yazılım deneyimi arayüz performansının da gayet başarılı olduğunu söyleyeyim. Bu fiyat bandında bir tablete oranla menü akıcılığı arayüzde uygulamalar arasında geçerken gayet tepkisel diyebilirim. Tamamen metal kasası ve şık tasarımıyla da bu fiyat bandında tasarım olarak da en sağlam tablet. İkinci sırada ben öğrenciyim, not tutmak, ders çalışmak için bir tablet alacağım diyorsan kalemiyle gelen Tabeson Lite önümüze çıkıyor. 10.9 inç QHD Plus 228 ppi ve 90 Hz bir panelle gelirken 600 nit maksimum parlaklığa çıkabiliyor. Ekran kalitesi 10.000 bandında bir tablete göre gayet yeterli diyebilirim. Burada zaten S9 FE'de kullanılan ekran direkt olarak S10 Lite'da da kullanılmış. Donanımda Exynos 1380'i görürken 6 GB RAM, 128 GB depolama ile beraber geliyor. Oyunlarda en düşük ayarlar 60, yüksek ayarlarda da 40-45 FPS'i rahat veriyor. Ve bu tabletin en önemli artılarından S Pen'le beraber gelmesi. Aslında bu tablet sadece S10 Lite değil, uygun fiyatta S9 FE kalemiyle beraber gelmesiyle özellikle öğrenciler için alınabilecek en ucuz tableti istiyorsak S10 Lite bu noktada çok mantıklı. Batarya tarafında 8000 mAh batarya ve 25 Watt hızlı şarj desteğini görürken Android 15 ve One UI 7.0 ile beraber geliyor ve 7 yıl Android, 7 yılda güvenlik güncellemelerini alacak. Arka tarafta tekli bir kamerayı görüyoruz. 8 megapiksel ve 4K 30 FPS desteğine sahip. Ön tarafta da 5 megapiksel Full HD 30 FPS çekebilen bir kameramız var. Tamamen metal kasası ve şık tasarımıyla da premium bir tablet gibi hissettiriyor. 3. sırada oyun oynamak için bir tablet istiyorsak Xiaomi Pad 7 önümüze çıkıyor. 11.2 inç IPS bir panelle gelirken burada neredeyse 4K bir çözünürlük, HDR10 Plus, Dolby Vision gibi üst düzey teknolojileri görüyoruz. Ekran kalitesi olarak bu fiyat bandındaki en sağlam tabletlerden biri. 144 Hz tazeleme ile beraber de günlük kullanımda yağ gibi akan bir tablet ve 800 nit maksimum parlaklığa çıkabiliyor. Boyutuna oranla parlaklık çok yeterli. Ekran kalitesi anlamında kesinlikle memnun kalacağınız bir tablet. Donanımda Android tarafında bu fiyat bandının en güçlü işlemcisini Snapdragon 7 Plus Gen 3'ü görüyoruz. 8 GB RAM, 256 GB depolama ile beraber geliyor. PUBG, Call of Duty Mobile gibi oyunlarda düşük ayarlar 90 FPS rahat veriyor. Genel olarak oyunlarda doğma takılma ara FPS düşüşleriyle karşılaşmıyoruz. Oldukça stabil ve iyi bir performans veriyor. Bu fiyatlarda oyun için bir tablet alacaksak Xiaomi Pad 7 mükemmel bir seçenek diyebilirim. Kamera kısmında ana kamera 13 megapiksel f2.2 diyaframa sahip. Ön kamerada 8 megapiksellik f2.3 diyaframı görüyoruz. İki kamerayla da Full HD 30 FPS videolar çekebileceğiz.
Bu fiyatlarda bir tablette kameradan çok bir şey beklememek gerekiyor. Batarya kısmında 8850 mAh batarya 45 Watt hızlı şarj desteğiyle geliyor ve kutu içeriğinden bu adaptörün çıktığını söyleyeyim. Batarya performansı olarak ortalama bir kullanımda 2 güne kadar götüren bir tablet. Dörtlü stereo hoparlör sistemiyle de oyun oynarken, içerik tüketirken seslerin nereden geldiğini çok net şekilde anlayabiliyoruz. Ses kalitesi olarak da bu fiyatlardaki en sağlam cihazlardan diyebilirim. Malzeme kalitesi olarak da tamamen alüminyum kasası cihazı biraz daha premium seviyeye getirmiş ve 6.2 mm kalınlık 500 gramlık ağırlığıyla da boyutunu oranlayınca ağırlık olarak da ortalama diyebilirim. Tasarım olarak da Xiaomi P7'yi ben gayet beğendim. 4. sırada Tabison Fe'yi görüyoruz. Kutu içeriğiyle başlayalım. İlk olarak tabletimiz, ardından S Pen, yanında da ufak bir zarf bizleri karşılıyor. Zarfın içinde de Type-C şarj kablosu ve hızlı başlangıç kılavuzları dışında herhangi bir şey çıkmıyor. Tasarım olarak baktığımda da hem dış görünüş hem de malzeme kalitesi anlamında oldukça premium bir tablette karşı karşıyayız. 6 mm kalınlık ve 497 gramlık bir ağırlığa sahip. Boyutunu oranla gerçekten ince ve ağırlığı da kasaya oranla oldukça dengeli bir tablet. Elde tutarken kesinlikle hafif hissettiriyor. 10.9 inç QHD Plus, TFT ve 90 Hz'lik bir ekran burada kullanılmış. Ekranda renkler, canlılık yeterli seviyede, görüş açıları ve kontrast oranı yönünde de bu fiyat bandı için gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Ve 800 nit maksimum parlaklıkla dışarıda güneşli havalarda veya kapalı ortamlarda evde kullanırken de ekranın parlaklığı fazla yeterli. Burada Galaxy A56'da da gördüğümüz 4 nanometre Exynos 1580'i görüyoruz. 8 ve 12 GB'lık iki farklı RAM, 128 ve 256 GB'lık iki farklı depolama ile geliyor. Performans olarak günlük kullanımda arayüzde, menüde yağ gibi akan bir tablet. Uygulama açılış hızları gayet yeterli. Oyunlarda da PUBG, Call of Duty Mobile gibi oyunlarda en düşük ayarlar 90 FPS, yüksek ayarlarda da 60 FPS'i rahat görüyoruz. S Pen'le beraber de S10 Fe ile not tutmak, çizim yapmak, tepkisellik anlamında gayet iyi bir deneyim sunuyor. Buradaki 90 Hz'lik ekranla da gecikmesiz bir deneyim verdiğini söyleyeyim. Yapay zeka tarafında da Circle to Search gibi özellikleri yine kullanabiliyoruz. Batarya tarafında da 8000 mAh batarya ve 45 Watt hızlı şarj desteğine sahip. Batarya performansı olarak 90 Hz'de ortalama 9 saat ekran sürelerini rahat veriyor. Ama adaptör kutudan çıkmıyor. S10 Fe ile uyumlu Samsung'un 45 Watt'lık orijinal adaptörünün linkini de yine açıklama ve yorumlara koyarım. Kamera tarafında arka kamera 13 megapiksel f2.0 diyaframa sahip. Ön tarafta da 12 megapiksellik f2.4 diyaframlı Full HD 30 FPS çekebilen bir kamerayı görüyoruz. Arka kamerayla da 4K 30 FPS çekimler yapabileceğiz. Kameralar bir tablete oranla yeterli. Hoparlör tarafında da stereo hoparlörler var ve Dolby Atmos desteğine sahip. Kablosuz bağlantılarda da Wi-Fi 6'ya ve Bluetooth 5.3'ü görürken güvenlik kısmında da yüz tanıma ve güç tuşunda parmak izi okuyucuyu görüyoruz. Parmak izi okuyucu da gayet stabil ve hızlı bir şekilde çalışıyor. Suya ve toza karşı da IP68 ile 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. 5. sırada Honor Pad 10 önümüze çıkıyor. 12.1 inç QHD Plus IPS bir panelle gelirken DCI-P3 renk uzayının tamamını kapsayan 1 milyar renk gösterebilen 500 nit maksimum parlaklığa sahip mükemmel bir ekranla karşılaşıyoruz. Bu fiyat bandında hem büyük ekranlı hem de kaliteli bir ekran istiyorsak Honor Pad 10 en mantıklı seçenek. Donanımda Snapdragon 7 Gen 3'ü görürken 8 GB RAM ve 256 GB depolama ile beraber geliyor. PUBG, Call of Duty Mobile gibi oyunlarda 60 FPS'i rahat alabiliyoruz. Ve bu tabletin en önemli noktalarından biri de kesinlikle hoparlör performansı. Honor burada altılı stereo hoparlör sistemine yer vermiş. Hem ses kalitesi hem de ses yüksekliği olarak da bu fiyat bandındaki en sağlam tablet. Android 15 ve MagicOS arayüzü ile gelirken 3 yıl Android, 3 yılda güvenlik güncellemelerini alacak. 10.100 mAh batarya ve 35 Watt hızlı şarj desteğiyle gelirken kutu içeriğinden bu adaptörün çıktığını da söyleyeyim. 6. sırada iPad A16 önümüze çıkıyor. Tasarım daha da sadeleşmiş. Buradaki iPad yazısı da kaldırılmış. Ekran tarafında da çerçeveler çok az incelmiş durumda. Bu sayede ekran boyutu 10.9 inçten 11 inçe çıkmış. Malzeme kalitesi olarak da yine oldukça premium bir cihaz. Tamamen alüminyum bir yapıyla geliyor. 7.7 mm kalınlık ve 477 gramlık bir ağırlığa sahip. Çünkü burada Apple'ın A16 yongasını görüyoruz. iPad 10. nesilde A14 vardı. 2 nesil atlamış durumdayız ama uygun fiyatlı bir tablet olduğu için Apple burada Apple Intelligence desteğini getirmeyi tercih etmemiş. Zaten PUBG'de, Call of Duty Mobile'de oyun adeta akıyor. Normalde bu tablet 120 FPS'i de destekleyebilecek bir cihaz. Ancak burada ister 90,
ister 200 FPS versin. Ekranımız 60 Hz olduğu için deneyim olarak bize bir katkısı olmayacak. O yüzden ayarlarda 90'da 120 FPS'te yok. Ama oyunlarda ben hiçbir şekilde FPS drop'u nadir bile olsa kasma donma yaşamak istemiyorum diyorsanız iPad 10 şu anki fiyatıyla 15-20 bin bandının alınabilecek en mantıklı tabletlerinden biri. Ekran tarafında 11 inç QHD Plus 264 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Ekranda renkler, canlılık ve kontrast oranı gayet iyi seviyede ve 500 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Bu kez HDR10 desteği de geldi. 500 nit parlaklık gayet yeterli. Şu anda tableti kullanmaya başladıktan sonra 60 Hz'e eğer iPad Pro'ya geçmezsem alışacağım gibi. İşlemci çok güçlü olduğu için akıcılık biraz geride kalsa da tepkisellik tarafından kurtarıyor ve A16'nın yanında bu kez 4 GB değil 6 GB RAM'le beraber geliyor. Hemen bir parmak izine de bakalım. Evet, parmağı dokundurduğum anda ekran kilidinden hızlıca kurtuluyoruz. Hoparlör tarafında bir tane altta bir tane üstte olacak şekilde 2 adet stereo hoparlörlere yer verilmiş. Arka tarafta tekli bir kamerayı görüyoruz. Ana kameramız 12 megapiksel f1.8 diyaframa sahip. Bu kamerayla beraber 4K çekimler yapabileceğiz. Fotoğraf çekim kalitesine bakarsak evet şu anda iPad'in kutusunu çektim. Detaylar gayet net gözüküyor. Renkler ve canlılık da gerçeğe yakın. Video tarafında da 4K 60 FPS çekimler yapabiliyoruz. Titreşimleri engelleme, stabilizasyon tarafına detaylı incelemede bakacağız. Ön tarafta da 12 megapiksel f2.4 diyaframlı bir kameraya yer verilmiş. Kablosuz bağlantılarda da Bluetooth 5.2'den 5.3'e yükselmiş durumda. Açıkçası genel anlamıyla baktığımda en büyük yenilikler bunlardı. 7. sırada Tab S11'i görüyoruz. 11 inç QHD Plus ve Dynamic AMOLED 2X panelle gelirken 120 Hz tazelemenin yanında HDR10 Plus ve DCI-P3 renk uzayının %100'ünü kapsayan bir ekran. Ekranda renkler, canlılık, kontrast oranı muazzam bir seviyede. Bu fiyat bandında ekran yönünde Android tarafındaki en iyi tablet diyebilirim. Amiral gemisi bir tablet olduğu için donanımda da haliyle MediaTek Dimensity 9400 Plus'ı görüyoruz. 3 nanometrelik bu işlemcimize 12 GB RAM, 256 GB depolama eşlik ediyor. PUBG, Call of Duty Mobile gibi oyunlarda en düşük ayarlar 120 FPS, en yüksek ayarlarda da 60 FPS stabil, sabit bir deneyim alıyoruz. Özellikle oyun içinde alınabilecek rahatlıkla önereceğim bir tablet. Tabii ki S Pen'le de beraber geliyor. Sadece oyun odaklı düşünmeyin. PDF okumak, not tutmak, ders çalışmak için aynı zamanda video edit, grafik tasarım için de rahatlıkla alınabilecek bir tablet. Android 16 ve One UI 7.0 ile gelirken 7 yıl Android, 7 yılda güvenlik güncellemelerini alacak. Kamera konusunda da Android tarafındaki en iyi tabletlerden olduğunu söyleyeyim. Hem video hem de fotoğraf tarafı bir tablete oranla düşündüğümde gayet iyi seviyede. 8400 mAh batarya ve 45 Watt hızlı şarj desteğiyle gelirken kutu içeriğinden herhangi bir adaptör çıkmıyor. Hoparlör konusunda da Dolby Atmos destekli dörtlü AKG ses sistemini görüyoruz. Basslar ve tizlerin ayrımı ve ses yüksekliği konusunda oldukça tatmin edici. 8. sırada iPad Air M3 önümüze çıkıyor. 11 inç QHD Plus Liquid Retina ekranına gelirken HDR10, DCI-P3 renk uzayı gibi üst seviye teknolojiler bu ekranda var. Fakat yine 60 Hz'lik bir panelle geliyor. Şu anda tablet piyasasının tartışmasız en iyi ikinci işlemcisini yani M3 çipi burada görürken 8 GB RAM ve 128 GB'dan 1 TB'a kadar 4 farklı depolamayla da beraber geliyor. Tasarım olarak da gayet ince ve hafif bir tabletle beraberiz. 6.1 mm kalınlık ve 462 gramlık bir ağırlığa sahip. Tek elle kullanımı da oldukça kolay. Oyun, üniversite, ders çalışmak, içerik tüketmek, gündelik kullanım, video edit her noktada kullanılabilecek kesinlikle üst seviye bir tablet ve şu anki fiyatlarıyla özellikle performans dengesini düşündüğümde bu fiyatlarda alınabilecek açık ara en iyi tablet. Son sırada Tab S11 Ultra'yı görüyoruz. Ekran tarafında 14.6 inç QHD Plus Dynamic AMOLED 2X panelle gelirken tabii ki 120 Hz tazeleme ve DCI-P3 renk uzayının tamamını kapsayan HDR10 Plus destekli piyasanın en iyi ekranlarından biriyle karşılaşıyoruz. Ekranda renkler, canlılık, kontrast oranı muazzam seviyede ve buna ek olarak parlaklık tarafında da mükemmel bir ekran. 1600 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Dışarıda, kafede, işteyken ekranı görmekte hiçbir zorluk yaşamayacağız. Donanımda da MediaTek 9400
9400 Plus'ı görüyoruz. 12 GB RAM ve 256 GB depolama ile beraber geliyor. Tabii ki 1 TB'a kadar depolama seçenekleri var. Ayrıca 2 TB'a kadar da hafıza kartıyla beraber bu depolamayı arttırabiliyoruz. Yazılımda da Android 16 ve One UI 7.0 ile gelirken Samsung DeX desteğiyle beraber S11 Ultra'yı neredeyse laptop gibi kullanabiliyoruz. Bu noktada ekran büyüklüğü gerçekten çok önemli. 14.6 inçlik yani bir laptop boyutunda bir ekranla karşılaşıyoruz. Dimensity 9400 Plus'la beraber sadece oyun için değil video edit, grafik tasarım için de alınabilecek bir tablet. 11.600 mAh batarya ve 45 Watt hızlı şarj desteğiyle gelirken kutu içeriğinden herhangi bir adaptör çıkmıyor. Kalınlık ve ağırlık konusunda da 5.1 mm kalınlık ve 690 gramlık bir ağırlığa sahip. Boyutunu oranla düşündüğümde hem oldukça ince hem de gerçekten hafif bir tablet. Dostlar şimdi en önemli kısım favorilerimden bahsedeyim. Eğer bütçem çok yüksek değil 5 ile 10 bin bandında bu fiyat bandında alınabilecek en sağlam tablet kesinlikle Redmi Pad 2. Eğer bütçem 10 ile 12 bin bandındaysa da kalemiyle gelen ders çalışmak, not tutmak için bir tablet istiyorsak Tabeson Lite en mantıklı seçenek. Bütçem 15 bin bandında oyun için performans odaklı bir tablet istiyorsak da Xiaomi Pad 7 en iyi seçenekken ben ders çalışmak, not tutmak için bir tablet alacağım kalemiyle gelsin diyorsan Tabeson FE en mantıklı seçenek. Benim için ekran kalitesi birinci öncelik. Tablette dizi film izlemek, içerik tüketmek için kullanacaksam Honor Pad 10 en iyi seçenekken benim için performans birinci öncelik. Alabileceğim en uzun ömürlü tableti en ucuza istiyorum diyorsan da iPad A16 en mantıklı seçenek. Hem kompakt hem de performans olarak Android tarafındaki en iyi tableti istiyorsam da Tabes 11 en iyisi diyebilirim. Ben tableti video edit, render, Photoshop gibi işlerde kullanacağım. Profesyonel amaçlı kullanacağım veya performans benim için birinci öncelik diyorsan iPad Air M3 rakibi olmayan bir tablet. Büyük ekran benim için önemli. Tableti bir bilgisayar gibi kullanacağım diyorsan da Tabes 11 Ultra en iyi seçenek. Açıkçası listeyi genel olarak değerlendirirsem bu piyasada 9000'den 40.000'e kadar alınabilecek en sağlam tabletleri inceledik. Eğer bütçeniz bu aralıktaysa bu tabletler dışında başka bir tablete bakmayın. Çünkü hem fiyat hem performans hem deneyim bu üç noktada en iyi tabletleri inceledik. Bu tabletlerin hepsinin en ucuz güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Bu serinin devamı için de videoyu hype edip beğenip abone olup zili açmayı unutma. Serinin devamı tamamen size bağlı. Aklına takılan herhangi bir soru olursa da yine mutlaka yorumlarda buluşalım. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.